2000 yılında ilk mağazamızı Mavi Bahçe İzmir'e açtık. Sonraki sürecin zor ve özellikle 2000 krizinde ciddi yara aldık. Daha yeni açılan bir şirketti. Ama aynı zamanda o bizim büyümemizi sağladı. Çünkü biliyorsunuz her kriz fırsatlar yaratıyor. Her krizde ben herkesin yaptığının tam tersini yapıp yatırımlar yaptım. Onun neticesinde de bugün geldiğimiz noktada 104 Türkiye'de olmak üzere 16'da yurt dışında toplam 120 mağazaya vardı. Şükürler olsun. 20. yılımızda yepyeni bir firma olarak güçlenerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah da başaracağız. Nebim'le tanışmamız ilk işe başlama dönemi diyebiliriz. Beraber başladık yani bu yolları da. Beraber yürüdük derler ya, onun gibi bir şey bu. Nebim olmazsa biz işimizi yapamazdık. Gayet memnunuz. Her departmanın kendi bünyesindeki olanaklarla satın alma süreçlerini yönetebiliyorduk. Ne kadar yönetebiliyorduk? Gerçekten soru işaretleri bol bir süreçti. Satın alma süreci yönetimiyle ilgili bir programlar olduğunu söyledi. Sunum yaptılar ve gerçekten çok beğendim. Tam anlamıyla bizim ihtiyacımızı giderecek bir sunum idi. Hemen proje başladı. Şu anda herhangi bir departman isteğini önce iletiyor. Satın alma müdürüm bunu uygun görürse onaylıyor. Onayladıktan sonra teklifler alıyor. Teklifler aldıktan sonra bunu onayladıktan sonra genel müdür yardımcım tekrar bunu mail yoluyla onaylıyor ve sürecin tümü kontrol altımızda. Bize sağladığı bir faydayı size rakamsal olarak belirtmek istersem bir önceki yıldan belki bir %10 civarında bir tasarruf sağlayabileceğiz. Bu gerçekten yaptığımız en büyük projelerden, en önemli projelerden biriydi. Bütçe yönetimi projesi keza yine en önemli. Hepsi önemli tabii, birbirinden daha önemli. Neydi? Bugüne kadar gerçekten bir bütçemiz vardı. Yok diyemem tabii ki. Ama bu bütçeyi nasıl yapıyorduk? Biz Excel üzerinden yapıyorduk. Bunlar biliyorsunuz hataya açık, birçok hatalar yapabileceğiniz, değiştirilebilir bir programımız vardı. Yine Nebim'den aradılar bizi. Bununla ilgili olarak bize buna çözüm üretebileceklerini söylediler. Geçen yıl yine bütçeye başladık ve şu anda gerçek anlamda yönetilebilir bir bütçe programımız var. Artımızı, eksimizi görüyoruz. Sürece müdahale ancak benim onayımla olabiliyor. Dolayısıyla çok daha gerçekleri yansıtan, çok daha artısını, eksisini görebildiğimiz, çok daha nerede hatalarımız var bunu yorumlayabildiğimiz bir bütçeye sahip olduk. Olmazsa olmazlarımızdan biri tekrar. Üretim mamul kalite kontrol projesi. Keza yine harika bir proje. Geliştirdik ve çok memnunuz. Daha önce bizim arkadaşlarımız, üretici onlara bilgi veriyordu. Arkadaşlarım oraya gidip işte onayladıklarını söylüyorlardı. Ertesi gün rapor veriyorlardı. İşte bunları büyük kocaman dosyaların içinde biriktiriyorlardı. Ve ne zaman ki ben atıyorum 2 yıl öncesi, 3 yıl öncesini tahlil etmek, görmek istediğimi söylediğim zaman birçoğuna ulaşamıyordum. Şu anda arkadaşlarım randevulu bir şekilde üreticimize gidiyor. Eğer bir malı onaylamışsa bunun raporu anında çıkıyor. Onaylamamışsa sebeplerini yazıyor. Bütün ürünlerimizin resimlerini, tüm detaylarını arşivleyebiliyor duruma geldik. Kim nerede ne hata yapmış, kim nerede neyi görmüş, kim hangi malı ne yapmış bunu belki 10 yıl öncesini görebilecek kapasiteye geldik. Brut tahsilatın bana verdiği keyfini anlatamam. Bir cironuz var. Yaptığınız ciroyu biliyorsunuz ama o para nerede? Yani tahminen yazıyorsunuz. Yani işte şu kadar kesinti yapalım ya da işte şu gün sonra para gelecek diye. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şirketi yönetmek zorundaydık yıllarca. Çok uğraştık ama en sonunda süper bir proje geldi önümüze ve şu anda da uygular haldeyiz. Anında her şeyi görebiliyorum. Hangi bankamda ne var, ne gelmiş, niye gelmemiş, gelmeyen şeyi de görebiliyorsunuz. Şirketin en önemli şeyi para sonuçta. Paranın nerede olduğunu anında görebilme kabiliyetine varabilmek bizim için çok önemli bir projeydi. Şu anda çok önemsediğim 2 tane projemiz var. Bir tanesi Nebim'e devamlı ısrarla şunu söylemeye çalıştım. Ya arkadaşlar nakit bütçesi en önemli konu. Bir şirketin hayatta yaşayabilmesini sağlayan en önemli. Bir şirket kar etmeden
bir dönem yaşayabilir. Ama bir şirketin nakit akışını yönetmeden yaşayamaz. Nevim şu anda bir proje geliştiriyor. Bu tam anlamıyla bizim ihtiyaçlarımıza yönelik bir proje çıkardılar. Bu sene başlayacağız o işe. Yani bunu da yaparlarsa beni gerçekten büyük ama çok büyük bir külfetten kurtarmış olacaklar. Çünkü inanın bana nakit akışı öyle bir şey ki beyninizin içerisinde devamlı kalmak zorunda. İstediğiniz kadar büyüyün şirketi. Şirketin en önemli şeyi nakit akışı. İkinci projemiz Parakende çalışan arkadaşlarımıza asistanlık yapacak bir sistem. Müşterimiz neyi istedi? Bir ürün isterken onun yanında alternatifini getirmek gibi çok daha kapsamlı bir sistem. İnşallah o projeyi de devreye alacağız. O biraz daha kapsamlı, biraz daha ayrıntılı bir iş. Çünkü mağazadaki stok yönetiminden tutun da işte müşterinin ihtiyaçlarına kadar birçok şeyi yöneten bir sistem. Hatta işte cep telefonlarımızı, her bir cep telefonu bir kasa haline getirebileceğimiz bir sistem. İnşallah bu sene onları da bitirmiş olacağız. Müşteri ekranı konusu var. Bizim havaalanında projelendirdiğimiz ve gördüğüm, ilk orada tanıştım. Müşteri alışveriş yaptığı zaman hangi para biriminden harcama yapıyorsa aldığı ürünü anında ekranda görebiliyor. Büyük olasılıkla böyle bir projeyi de gerçekleştirmiş olacağız Nevim'le. Parakende sektörü kesinlikle bilişim sektörüyle beraber hareket etmek zorunda. Hiçbir şekilde parakende sektörünü bilişim sektöründen ayırt etme olanağımız yok. En büyük bütçelerimizi bilişime, dijitalleşmeye ayırmamız lazım. Ki ben bunu yapıyorum. E-ticaretin gelişimi, bunun önünde durabilecek bir durumumuz yok. Müşterilerimizin devamlı daha fazla şeyi istemesi, hedef kitlelere ulaşmamız ancak bu dönemde artık dijitalleşme ve bilişim sektörünün desteğiyle gerçekleşebilir. Dolayısıyla şunu söylüyorum hep, eğer biz her 6 ayda bir yeni şeyler ekleyemiyorsak, bunun içerisinde kendi yönetim kademelerimizde ve aynı zamanda bilişim ve teknolojik açıdan söylüyorum, biz geri kalırız. Dolayısıyla her sezon bir şey yapıyoruz, her ay bir şey yapıyoruz, her yıl bir şeyler yapıyoruz ve çok önemsiyoruz bilişim sektörüyle birlikteliğimizi.